YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çıtır çıtır börek sevenler için vazgeçilmez bir tarif olacak. Cevizli tavuklu rulo börek yapacağız. Bu nefis böreğin yapımı gerçekten çok basit. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir adet tavuğu güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye aldım. Üzerine çıkana kadar su ekledim ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaparak tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kadar daha kaynatıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra fırın tepsimin altına güzelce sıvı yağla yağlıyorum. Toplamda 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağım bu tarifimde. 5 adet de yufka kullanacağım. Öncelikle ilk yufkamı tepsiye güzelce yayıyorum. Sıvı yağla güzelce her tarafını yağlıyorum. İkinci yufkayı ortadan ikiye bölüyorum. Onu da güzelce yağlıyorum. Orantılı bir şekilde yufkaları yerleştirelim. Güzelce yağlayalım. Bu tarifi ben 30 yıldır yapıyorum. Gerçekten hem evime gelen misafirlerime yapıyorum ara sıcak olarak, hem de çocuklarım gerçekten çok seviyorlar. Bir defa denerseniz bu tarifi her zaman yapmak isteyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Detayları ve püf noktalarıyla göstereceğim. Orantılı bir şekilde güzelce 5 adet yufkayı aralarını yağlayarak güzelce yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Sadece sıvı yağ kullanıyorum. İster zeytinyağı kullanabilirsiniz, isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Sadece bütün yufkaların arasına bu şekilde yağlıyoruz. Yufkaları marketten değil de mahallenizdeki yufkacılardan alırsanız gerçekten daha güzel olur. Marketteki yufkalar günlük satılsa bile bölünebiliyor böyle. Ama mahallenizdeki yufkacılardan alırsanız gerçekten hem daha ince oluyor, böreğiniz hem daha çıtır çıtır oluyor. Bugün yufkacımız kapalıydı. Ben marketten aldım ama dediğim gibi özel yufkacıdan alırsanız gerçekten böreğiniz daha güzel olur. Böyle de güzel oluyor fakat dediğim gibi yufkacının kendisinden alırsanız çok daha güzel olur. Şimdi diğer etrafına taşırdığım yufkaları da içine kapatıyorum. Üstünü de yağlıyorum. Tekrar hafif şöyle güzel kızarsın diye fırınımı da çalıştırdım. 190 derece alt üst ayarda bu şekilde pişireceğim. Sadece yağ kullandım gördüğünüz gibi. Evet, fırınımıza gönderdik. Şimdi tavuğumuz da bu arada pişti. Altını kapattım artık. Görüyorsunuz. Nar gibi kızarmış. Çıtır çıtır. Şimdi çıkaralım. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Bu arada tavukları da derilerinden, kemiklerinden arındıralım. Ben 2 but kullandım ve göğsünün tamamını kullandım tavuğun. Bu şekilde hafif didikleyelim. Derilerini atalım. Böyle siyah damarlar olur. Onları da ayıklayalım.
Sadece göğüs etiyle de yapabilirsiniz fakat o zaman kuru olur. Mutlaka budundan da kullanalım içinde. Daha lezzetli olur. Evet, kıkırdaklarını da çıkarıp atalım. Evet, artık temizlendi yeteri kadar. Şimdi bu tarifin olmazsa olmazı mutlaka karabiber. Karabiber olmasa olmaz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karabiber serpiştirdim. Şöyle 10 tane cevizi kırdım. Onları da iri parçalar halinde böldüm. Karıştırdım hepsini birbirine. Şimdi burada önemli olan püf noktası, kaç tane yufka kullanmışsam o kadar kepçe tavuk suyu kullanacağım. İkisi de ılık olursa daha güzel olur. 5 adet yufka kullandım. 5 kepçe tavuğun suyundan kullanıyorum. Daha fazla sakın kullanmayınız. Çünkü o zaman tavuğunuz çıtır çıtır olmaz. Hamur olur. Daha sonra bu şekilde her tarafına eşit şekilde yayalım. İkisi sıcak olursa da hem börek hem de tavuğun suyu sıcak olursa da hamur olur. Ilık olsun. Bir kepçe daha fazla kullanmayalım. Bakınız. Gösterdiğim şekilde saralım. Evet, aynı tepsinin içinde. Bu şekilde. Şimdi bir adet yumurtanın sadece sarısını kullanıyorum. Üzerine her tarafına güzelce sürüyorum. Daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Yumurta yoksa kullanmak zorunda değilsiniz fakat kullanırsanız daha güzel olur. İstiyorsanız üzerine susam da serpiştirebilirsiniz. Ben kullanmıyorum bu tarifte. Ama kullansanız da güzel olur. Evet, her tarafına güzelce sürdüm. Şimdi artık tekrar fırına gönderdim. Sadece üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Zaten böreğin her şeyi pişmiş. Sadece üzerinin kızarması kaldı. Gördüğünüz gibi de nar gibi kızardı. Çıtır çıtır, gerçekten çıtır börek seviyorsanız bu tarif gerçekten mükemmel. Bakınız, dökülüyor, pul pul dökülüyor. Buraya kadar da izliyorsanız ve benim tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açıp beğenmeyi de unutmayın lütfen. Göründüğü gibi gerçekten harika. Pikniğe giderken de yapabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde ara sıcak olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hem pratik hem de inanılmaz lezzetli. Gördüğünüz gibi gerçekten kolayca hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun herkese.